Merhaba, bugünkü özel incelememize hoş geldin. Bugün radarımızda yarın vizyona girecek olan yepyeni bir film var. Song Sang-woo. Evet, daha hiç kimse görmedi filmi ama elimizde çok taze, yani dumanı üstünde iki eleştiri var. Aynen, Collider ve Scream Rant'tan. Biz de senin için bu iki eleştiriyi masaya yatırıyoruz. Şimdi burada hemen çok ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Evet, puanlar değil mi? Evet, puanlar. İkisi de filme 10 üzerinden 7 vermiş. Hani bu genelde iyi ama harika değil demek. Tam olarak öyle. Ama aynı zamanda iki yazıda başrol oyuncularını yani Hugh Jackman ve Kate Hudson'ı resmen öve öve bitiremiyor. İşte çelişki de burada başlıyor zaten. Evet, o zaman bizim görevimiz de bu. Yani bu filmin sırrı ne? Bu muhteşem performanslar filmin diğer olası kusurlarını ne kadar kapatabiliyor? Hadi bu konuyu bir açalım. Bu gerçekten de harika bir başlangıç noktası. Çünkü 7 puan, hani bir filmin ya çok büyük hedefleri olup onlara tam ulaşamadığını Hı gösterir, hı. Ya da ya da daha mütevazı hedefleri vardır ve onları mükemmel bir şekilde başarmıştır. Bu eleştiriler Song Sang-woo'nun ikinciye daha yakın olduğunu söylüyor gibi. Yani ne olduğunu ve ne olmadığını anlamak önemli. o zaman en temelden başlayalım. Film ne anlatıyor? Bize hikayenin ana hatlarını bir çizebilir misin? Tabii ki. Film gerçek bir hikayeden uyarlanmış. Hatta aynı isimde bir 2008 yapımı belgesel de var. Hı hı. Bizi 1990'ların Wisconsin'ine götürüyor ve bir Neil Diamond Tribute grubu yani anma grubu kurarak hem aşkı hem de hayatta yeni bir amaç bulan iki müzisyenin hikayesine odaklanıyor. Tribute grubu filmleri deyince benim aklıma genelde bir yükseliş ve düşüş hikayesi geliyor. Şöhret, para, çatışmalar falan. Burada da durum böyle mi? İşte filmin ilk sürprizi tam da burada. Collider'ın eleştirisi bu noktaya özellikle dikkat çekiyor. Oo, nedir o? Karakterlerimiz Mike ve Claire dünya starı olmaya falan çalışmıyorlar. Onların derdi şöhret değil. Müzik onlar için bir kaçış, bir sığınak gibi. Anladım. Özellikle kendileri için bu kadar anlamlı olan bu müziği, dağılmakta olan hayatlarında bir şeylere tutunmak için kullanıyorlar. Yani film, büyük zaferlerden çok, Daha kişisel anlardan bahsediyor. aynen o küçük kişisel anları ve zaferleri kutlamakla ilgili. Çok daha samimi, daha içe dönük bir hikaye o zaman. Peki bu karakterler kimler? Mike ve Claire'i biraz daha yakından tanıyabilir miyiz? Hugh Jackman'ın canlandırdığı Mike Sardina, namı diğer Lightning, hayatının gerçekten zor bir döneminden geçiyor. Boşanmış, alkolü yeni bırakmış ve müzik onun için adeta bir can simidi. Screen Rant'in belirttiğine göre başlarda birini taklit etme fikrine şiddetle karşı çıkıyor. Anlaşılır bir durum. Evet, o kendi şarkılarını söylemek, kendi kimliğiyle var olmak isteyen biri. Tribute kelimesi ona ucuz bir taklit gibi geliyor başta. Bu çok doğal bir direnç aslında. Hani bir sanatçı için başkasının gölgesinde kalma fikri çok zorlayıcıdır. Peki Claire bu denkleme nasıl dahil oluyor? Kate Hudson'ın canlandırdığı Claire, zaten bir Patsy Cline taklitçisi olarak sahne alan biri. Yani bu dünyaya biraz daha aşina. Tamam. İşte Collider'ın altını çizdiği en önemli şey de bu zaten. Claire, Mike'ın direncini çok zekice bir fikirle kırıyor. Bu tribute grubunu bir taklit olarak değil, Bir yorum olarak. kesinlikle bir yorum olarak yeniden çerçeveliyor. İşte bu filmin bütün ruhunu oluşturan ayrım. Biz Neil Diamond'ı taklit etmeyeceğiz diyor. Onun müziğini kendi duygularımızla yorumlayacağız. Harika bir fikir. Bu fikir, tanıdık bir müziği alıp onu son derece kişisel bir şeye dönüştürme kapısını aralıyor. Ve kurdukları grubun adı da buradan geliyor. Lightning and Thunder, yani yıldırım ve gök gürültüsü. İşte bu harika bir detay. Filmin ana temasını en başından özetliyor resmen. Bu da bizi doğrudan performanslara getiriyor. Çünkü bu yorum fikri tamamen oyuncuların omuzlarında. Eleştiriler filmin aslı gücünün Hugh Jackman ve Kate Hudson olduğunu söylüyor. Aralarındaki kimyayı nasıl tanımlıyorlar? İki kelimeyle, keyifli ve gösterişsiz. Birbirlerini ezmeye çalışmıyorlar. Büyük yıldız egoları yok. Hı hı. Aksine birbirlerine alan açıyorlar ve birbirlerini yükseltiyorlar. Hatta Screen Rant burada çok ilginç bir gerilime dikkat çekiyor. Diyor ki, karşımızda iki devasa film yıldızı var ve bu yıldızlar hayatın sillesini yemiş, sıradan insanları canlandırıyorlar. Bu normalde bir risk değil midir? Yani o yıldız ışığı
karakterin sıradanlığını, gerçekçiliğini bozabilir. Hani Tom Cruise'un bir tamirciyi oynaması gibi. Hep Tom Cruise'u görürsün ya. Kesinlikle öyle ama eleştirmen tam tersinin olduğunu söylüyor. O yıldız ışığı, karakterlerin ilişkisine kaderde yazılmış hissi veren büyülü bir dokunuş katıyor. Yani tabii ki bu iki insan birbirini bulacaktı diyorsun izlerken. İlginç bir bakış açısı. Performansların ham veya çiğ olmadığını, yani tamamen karakterin içinde kaybolmadıklarını belirtiyor. Hala güzel ve ünlü insanlar olarak kalıyorlar. Ve eleştirmene göre filmin işe yaramasının bir nedeni de bu. Bize hem gerçekçi bir hikaye anlatıyor hem de o Hollywood büyüsünü yaşatıyor. Collider'ın Jackman'ın performansı hakkındaki yorumu çok dikkatimi çekti. Sadece iyi oynamış demiyor. Vücudunda bir gerginlik taşıyor, sesindeki zorlanma karakterin bir parçası gibi çok fiziksel detaylar veriyor. Bu bana Jackman'ın sadece rol yapmadığını, karakterin ağırlığını gerçekten hissettiğini düşündürüyor. Kesinlikle. Ve bu noktayı Hudson'ın performansıyla birleştirdiğinde resim tamamlanıyor. Collider'ın dediği gibi Jackman filmin cesareti ise Hudson'da duygusal çıpası. Denge unsuru yani. Aynen. Nine sürekli ileri atılan, gergin, gerçeklikle yüzleşmekten kaçan bir enerjiye sahipken Claire onu topraklayan, gerçekliğe bağlayan bir denge unsuru. Bu zıtlık olmadan Jackman'ın performansı tek başına havada kalabilirdi. Özellikle çiftin zor zamanlarında Claire karakterine kattığı o keskin ve incelikli yorum çok değerli bulunmuş. Şarkı söyleme sahnelerinden de bahsediyorlar değil mi? Jackman'ı Les Miserables'tan falan biliyoruz ama burada nasıl bir performans sergiliyor? O filmlerdeki gösterişli büyük performanslardan çok farklı. Collider, sesindeki zorlanmanın bile karakterin bir parçası haline geldiğini söylüyor. Yani sesi mükemmel değil, hatta yer yer çatlıyor. Anladım. Ama bu kırık bir adamın şarkı söyleme biçimi olarak o kadar anlamlı hale geliyor ki Hudson için de durum aynı. Sesinin hafifçe çatlaması veya bir notayı farklı bir duyguyla uzatması, karakterin diyalogla ifade edemediği her şeyi anlatıyor. Sahne onların en savunmasız olduğu yer ve bunu çok iyi gösteriyorlar. Anladım. Yani filmin motoru Jackman ve Hudson'ın bu karşılıklı kimyası. Ama bir tribut grubu sadece iki kişiden oluşmaz. Bu kimya grubun geri kalanına veya aile üyelerine de yansıyor mu? Yoksa o karakterler sadece bu iki yıldızın etrafında dönen uydular gibi mi kalmış? Çok yerinde bir soru. Eleştirilere göre yardımcı roller de oldukça güçlü. Mesela Michael Imperioli, grubun organizatörü Mark rolünde hem cazibeli hem de biraz kaotik bir enerji katıyor hikayeye. Hı hı. Jim Belushi ise menajerleri Tom rolünde, hani karikatürize olabilecek bir karakteri şaşırtıcı derecede sıcak ve enerjik bir şekilde canlandırıyor. Ama asıl öne çıkan performanslardan biri Claire'in kızı Rachel'ı canlandıran Ella Anderson'dan geliyor. Genelde bu tür roller endişeli çocuk klişesine sıkışıp kalır. Aynen öyle. Ama Anderson bu tuzağa düşmüyor. Karakterine yaşının ötesinde bir olgunluk katıyor. Özellikle ailenin dağılmaya başladığı anlardaki tepkileri, sessiz gözlemleri çok gerçekçi ve samimi bulunmuş. Yani evet, film Jackman ve Hudson'ın omuzlarında yükseliyor ama yardımcı kadroda bu yapıyı sağlam bir şekilde destekliyor. Tamam, performanslar cepte. Anlaşılan o ki filmin kalbi burada atıyor. Ama gelelim filmin tarzı meselesine. İşte burada eleştirilerin biraz ayrıştığını görüyoruz. Screen Rant filmin Hollywood klişelerine batmış olduğunu söylüyor. Bu kulağa oldukça sert bir eleştiri gibi geliyor. Evet, ama ilginç bir şekilde bunu tamamen olumsuz bir şey olarak söylemiyor. Tam tersine filmin tam da ciddi bir Oscar adayı olmadığı için keyifli olduğunu savunuyor. Nasıl yani? Yani film neredeyse 20 yıllık gerçek olayları 2 saate sığdırmak için bazı tanıdık formüllere, biyografi filmi klişelerine başvuruyor. Mesela Claire'in oğlunun film boyunca hiç yaşlanmaması gibi mi? Bu detaydan bahsedilmiş. Aynen öyle. Bu gibi Hollywood kısa yolları var. Ama Screen Rant diyor ki filmin amacı zaten belgesel gibi olmak değil.
Amacı seni iyi hissettirmek, eğlendirmek. Bu yüzden bu kusurlar kolayca affedilebilir. Çünkü film sana asla olduğundan daha fazlaymış gibi davranmıyor. Anladım. Peki Collider ne diyor bu konuda? Collider ise aynı durumu tamamen farklı bir açıdan bakıyor. Filmi banal olmadan sıcak ve zorlama olmadan samimi olarak tanımlıyor. Senaryoyu sürekli akıllı olmaya çalışmak veya her 10 dakikada bir hayat dersi vermeye uğraşmak yerine küçük ve en önemlisi insani kaldığı için övüyor. Dur bir dakika. O zaman bu iki yorum aslında o kadar da zıt değil. Değil mi? Biri klişeleri var ama bu yüzden eğlenceli derken, diğeri samimi ve küçük kaldığı için sıcak diyor. Sanki aynı filmin farklı özelliklerini takdir ediyorlar gibi. Çok doğru bir tespit. Aslında aynı sonuca farklı yollardan varıyorlar. Her ikisi de filmin iddiasızlığının onun en büyük gücü olduğu konusunda hemfikir. Ancak hemfikir oldukları bir başka konu daha var ki bu da filmin zayıf karnı, dramatik anlar. Evet, bu önemli. Hayatın zorluklarına odaklandığı anlarda film tökezliyor mu? Ya bir miktar evet, Screen Rant zorluklara daldığı anların o kadar etkili olmadığını ve bu sahnelerin duygusal turizm gibi hissettirdiğini belirtiyor. Duygusal turizm, o ne demek? Yani karakterlerin acılarına gerçekten derinlemesine inmek yerine sanki daha neşeli bir sahneye geri dönmeden önce kısa bir mola veriyormuşuz gibi bir his yaratıyor. Collider da benzer bir noktaya değiniyor. Dramanın filmin sonlarına doğru hızla biriktiğini, yani sorunların peş peşe yığıldığını ve bunun biraz aceleye gelmiş hissettirdiğini not düşüyor. Yani film neşeli ve müzikli anlarda parlıyor ama işler ciddileşince o Hollywood parlaklığı biraz yapay kalıyor. Anladım. Peki gelelim filmin iskeletini oluşturan şeye, müziğe. Bu bir Neil Diamond Tribute grubu filmi. Müzik nasıl kullanılıyor? Sadece arka planda çalan bir best of albümü gibi mi? Kesinlikle hayır. Ve bu her iki eleştirinin de en çok övdüğü yönlerden biri. Müzik asla bir nostalji aracı ya da fon müziği değil. Kolaydır, şarkıları karakterlerin dinamiği ve hisleri için duygusal kestirmeler olarak tanımlıyor. Bu harika bir ifade bence. Duygusal kestirmeler. Evet, çok iyi. Yani bir şarkı, Mike ve Claire'in o anki ilişkisini veya iç dünyasını sayfalarca diyalogtan daha etkili bir şekilde anlatabiliyor. Yani mesele sadece şarkılar değil. Şarkıların o an, o karakterler için ne anlama geldiği. Bu çok daha güçlü bir anlatım tekniği. Tam olarak bu. Oyuncular şarkı söylerken karakterlerinin yükünü o kadar çok taşıyorlar ki, müzik bir performans olmaktan çıkıp son derece kişisel bir şeye, bir itirafa dönüşüyor. Hı hı. Collider'ın anlattığı açılış sahnesi buna mükemmel bir örnekmiş. Mike'ın boş bir barda, tek başına bir mikrofonda Song Sung Blue şarkısını mırıldanması. Bu gösterişli bir an değil ama o kadar samimi ki sanki o an onu ayakta tutan tek şey o şarkıymış gibi hissettiriyor. Bu sahne daha ilk dakikadan itibaren filmin ne hakkında olacağını sana söylüyor. Müzik bu insanlar için bir can simidi. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde senin için nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Yani bu filmi izlemeye karar verdiğinde seni ne bekliyor olacak? Karşımızda iki harika ve birbiriyle çok uyumlu başrol performansıyla kanatlanan samimi, sıcak ve karakter odaklı bir film var. Biyografi türünü yeniden icat etmek gibi bir derdi yok. Anladım. Hedefleri oldukça mütevazı ve eleştirilere bakılırsa bu hedeflere de ulaşıyor. İçini ısıtacak, yer yer gülümsetecek, belki birkaç sahnede de gözlerini dolduracak bir film bu. Yani o 710 puanı çığır açan bir başyapıt değil ama vaat ettiği keyifli ve dokunaklı deneyimi sunan başarılı bir film anlamına geliyor. Beklentileri doğru ayarlamak önemli o zaman. Kesinlikle. Eğer beklentini mütevazı, çekici ve eğlenceli bir film yönünde tutarsan büyük ihtimalle çok iyi vakit geçireceksin. Ama sinemada devrim yaratacak, cesur bir Oscar filmi arıyorsan bu o olmayabilir. Hatta Screen Rant'in dediği gibi film tam da bu Oscar baskısından ve ciddiyetinden uzak olduğu için bu kadar rahat ve keyifli hissettiriyor olabilir. Biliyor musun? Tüm bu analizden sonra aklımda kalan en güçlü fikir, en başta konuştuğumuz o yorum meselesi.
Başta basit bir kelime oyunu gibi gelmişti ama şimdi anlıyorum ki bu filmin ruhu aslında. Hı hı. Mike ve Claire, Neil Diamond olmaya çalışmıyorlar. Neil Diamond'ın şarkıları aracılığıyla kendileri oluyorlar. Tanıdık bir şeyi alıp onu derinden kişisel bir şeye dönüştürüyorlar. Bu çok güçlü bir ayrım. Öyleyse sana şu soruyu bırakalım. Kendi hayatında kendine özgü benliğini ifade etmek için hangi tanıdık şarkıları veya yapıları kullanıyorsun? Bu bir hobi olabilir, bir giyim tarzı olabilir, hatta belirli bir yemeği pişirme şeklin bile olabilir. Sevdiğin bir şeye saygı duruşunda bulunmak, ne zaman sadece bir öykünme olmaktan çıkıp başlı başına kişisel bir ifade biçimine dönüşür.